Bu gitar niye eskimiyor ya? Çoğu gitarist relik gitarları, yani eskimiş, aşınmış ya da boyası kalkmış gitarları sever diye düşünüyorum. Neden seviyoruz? Sanırım gitara bir karakter kazandırdığı, yaşanmışlık hissi verdiği, olgun gösterdiği ya da bazı sevdiğimiz gitaristlerin elinde gördüğümüz için olabilir. Ama nedense elimizdeki gitarlar hiç bu şekilde eskimiyor. Şimdi diyeceksiniz gitar alalı daha birkaç sene oldu. En az bir 15-20 sene geçince bu hale gelir zaten. Ama maalesef gelmeyecek. Örnek vermek gerekirse benim gitarım 2009 yapımı. Yani 17 yaşında bir gitar. Ya bırakın eskimeyi, kılcal çizikleri saymazsak aldığım günden bir farkı yok yani neredeyse. Peki 50'lerde, 60'larda ya da 70'lerde üretilen gitarlar doğal yollarla güzel ve hızlı bir şekilde yıpranıp aşınırken bizim 20-30 yıllık gitarlarımız neden ilk günkü gibi kalıyor? Bunun sebebi kullanılan cila tipi. 1970'lere kadar gitarlarda nitroselülozik cila kullanıldı. Ben buna kısaca nitro diyeceğim. Yapısı gereği dış etkenlere karşı nispeten daha savunmasız bir cila türü bu. 70'lerden itibaren ise gitar endüstrisinde yavaş yavaş daha dayanıklı olan poliüretan cilaya geçiş yapıldı. Buna da kısaca poli diyeceğim ben. Çok kimyasal detaya girmeden bir karşılaştırma yapalım isterseniz. Şimdi nitro cila daha yumuşak ve esnek, çizilmeye ve aşınmaya daha müsait bir cila tipiyken poli cila daha sert ve dayanıklı bir cila tipi. Nitro cilada zamanla ince çatlaklar oluşabiliyor ama polide böyle bir durum kolay kolay olmuyor. Daha çok darbe alınca parçalanma ya da parça kopması gibi şeyler görebiliyoruz. Nitro cilada UV ışığıyla sararma olabiliyor, renk değişimi olabiliyor. Polide renk stabilitesi daha yüksek, sararma çok daha az görünüyor. Nitro cilanın uygulama süreci yavaş ve uzun bir kuruma süresi var. Poliüretan çok daha hızlı kuruyor ve seri üretimi de kolaylaştırmış oluyor. Tabii ki bu geçişin sebebi sadece gitarları daha dayanıklı hale getirmek değildi. Dediğim gibi policila uygulaması daha kolay ve hızlı bir cila türü. Yani üretim sürecinde maliyeti azaltıp üretim hızını artıracak bir etmendi. Bunun dışında 1970'lerden itibaren çevre ve iş güvenliği regülasyonları solvent bazlı boyaların kullanımını zorlaştırmaya başladı. Nitrocila da tam olarak bu kategoriye girdiği için birçok üretici daha hızlı ve daha dayanıklı olan policilaya geçmiş oldu. Peki günümüzde nitrocila artık kullanılmıyor mu? Hayır, kullanılıyor tabii ki. Custom Shop gibi bazı özel serilerde, bazı relik gitarlarda ve Gibson. Evet, Gibson policilaya geçmeyen bir marka. Hala gitarlarının büyük bir çoğunluğunda bildiğim kadarıyla nitrocila kullanılıyor. Ama tabii ki 50-60 sene önceki yöntem ve formülle değil, daha güçlendirilmiş bir formül ve modern bir yöntemle uygulandığı için çok daha az bir eskime görünüyor vintage Gibson'lara kıyasla. Gibson'ların diğer markalara göre biraz daha pahalı olmasının sebeplerinden biri de belki bu olabilir. Ama bu başka bir videonun konusu olsun. Toparlamak gerekirse artık gitarların büyük bir bölümü policilaya sahip olduğu için vintage ya da relik gitarlardaki gibi bir görünüme kolay kolay sahip olamıyoruz. Burada bir de biraz manidar bir durum var. Günümüzde gitarlar eskisi gibi yıpranıp aşınmıyor ama bu sefer de insanlar eski görünmesi için daha fazla para vererek relik gitarlar alıyor ya da gitarlarına eskitme işlemleri yaptırıyor. Bu arada evet, lüthiyeре gidip gitarınızın halihazırdaki cilasını söktürüp yerine nitro cila attırabilirsiniz. Eğer doğal bir aşınma isterseniz. Tam lüthiyer reklamı alınacak yermiş aslında. Evet, yorumlara sorularınızı ya da bahsetmemi istediğiniz konulara yazabilirsiniz. Takip ederseniz de sevinirim.